Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu tarifte annem sizlere çok güzel benim en sevdiğim börek tarifi, patatesli börek tarifini gösterecek. Bakın böreğimizin altı da üstü de çok güzel, çok iyi pişmiş. Şimdi annem sizlere kesilmiş halini de gösterecek. Sözü anneme bırakmadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Hoşçakalın. Merhabalar, ben Tuğba. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Ve hemen söz uzatmadan tarife geçiyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığına yakın kuru maya kullandım. 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz. Kabıma alıyorum. Üzerine ılık 200 ml süt, küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Ve şekerle tuz iyice eriyene kadar karıştırdım. 2 adet yumurtanın birinin sarısını üzerine ayırdım. Yani 2 tane yumurta beyazı ve 1 tane yumurta sarısı var. İyice karıştırdım. Ve unumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım ve daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Tam olarak 4 su bardağı un kullandım ama lütfen üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Ununuzu kontrollü ekleyin. Unun markasına göre değişebiliyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurdum ve kapağını kapatıp yaklaşık 2 saat mayalanacak. Hamurum mayalanırken ben iç harcını hazırlıyorum. 1 adet soğanı, 1 diş sarımsağı ve 2 adet de sivri biberi doğrayacağım ince ince. Sivri biberlerimi de yine ince ince doğruyorum. 3 tane patatesi daha önceden soymuştum. Patateslerimi de küçük küçük küp halinde doğrayacağım. Patateslerimi haşlamak için ocağa su almıştım ve su kaynadıktan sonra birazcık tuz attım ve patateslerimi haşlamak için kaynar suyun içine bıraktım. Bir 10 dakika sonra patateslerim haşlanıyor. Haşlanmış patateslerimi süzeceğim. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağını aldım. Sıvı yağın üzerine doğradığım sarımsağı, soğanı ve yeşil biberi ekledim. 5 dakika kavurduktan sonra soğanımın rengi biraz döndükten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salça miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Belki biraz daha az ya da biraz daha fazla koyabilirsiniz sevdiğinize göre. Haşlamış olduğum patatesleri de ekledim. Üzerine baharat ekliyorum. Pul biber, karabiber, kekik ve kimyon ekledim. Tuzunu da ekliyorum. Daha önceden ince ince kıydığım 4-5 dal maydanozu da ekleyip karıştırıp ocağın altını kapattım ve iç harcım hazır. Hamurum mayalandı. Böreğimi yapmaya başlıyorum. Mayanın kokusu çıkması için hamurumu güzelce toparlıyorum. Hamurumu 8 eşit parçaya böleceğim. Bu böreği mutlaka deneyin. Hem görüntüsü hem tadı şahane oluyor. Tek tek bezelerimi tutuyorum. Tutmuş olduğum bezelerimin üzerine temiz bir poşetle örtüp bir 15 dakika dinlendireceğim. Bu dinlendirmenin amacı bezemizin kolay açılması için. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar kolay açılır. Hafif unlayıp bezelerimi açmaya başlıyorum. Ve küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videomuzu buraya kadar izleyenler ufak da olsa bir yorum yaparlarsa çok sevinirim.
Kalınlığını sizlere yakından gösteriyorum. Yaklaşık bir 20 santim çapında açtıktan sonra böreğimi videoda gördüğünüz gibi yumurta gibi uzatıyorum. Bu kadar yeterli. Ve şimdi bıçağımla kesiyorum. 1 santim şeritler halinde keseceğim. Yarısından biraz daha az kestim diyebilirim. Ve 1 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağı böreklerimin arasına süreceğim. Yarısını videoda gördüğünüz gibi kapattım. Lütfen dikkatli izleyin. Çok basit şekil vermesi ve verdiğiniz şekle de kendiniz bile hayran kalacaksınız. Hazırlamış olduğum patatesli harçtan içerisine koydum. Önce sağ tarafını, sonra da sol tarafını videoda gördüğünüz gibi kapatıyorum. İsterseniz içerisine kıymalı ya da peynirli harç da koyabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Ve yağlı kağıt serdiğim yuvarlak borcamıma böreklerimi diziyorum. Şekil vermesi bile inanın çok zevkli. Böreklerimin hepsini hazırladım. Şimdi daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar sütü ekledim. Ve çırpacağım. Çırpmış olduğum yumurta sarısıyla sütü böreğimin üzerine bolca sürüyorum. Ortasını çörek otuyla ve kenarlarını da susamla süsledim. Görüntüsü harika oldu. Pişmeden bile bence çok güzel gözüküyor. Size de öyleyse lütfen yorumları bekliyorum. 185 derecede 20-25 dakikada pişti. Servis tabağına aldım. Böreğimi birazdan iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. İnanın görüntüsü kadar lezzetine de garanti veriyorum. İç harcıyla, hamuruyla çok lezzetli bir börek tarifi. Mutlaka deneyin ve lezzetini bana yazın. Altı da üstü de gayet güzel pişiyor. Zaten hamurunun dokusu pamuk gibi. Keserek de yine sizlere içini de göstereceğim. Güzel bir videonun daha sonuna yaklaştık. Yeni tarifte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.